sevip sevmemek değil. Ben de seviyorum eti ama ne kadar ihtiyacımız var ki? Bunun farkına varıp bu şekilde yersek sanki daha doğru. Yemeyelim demiyorum. Ben de eti veyahut da işte tavuğu, yumurtayı bayılarak yiyorum. Önemli olan ne kadar ihtiyacımız var. Sanki oraya odaklanmak daha doğru olabilir. Dünyanın yaklaşık %40'ı bizi doyurmak için kullanılıyor. Tarım için, hayvanlar için, hayvanları doyurmak için yapılan tarım. Nüfus artıyor, alanlar kısıtlanıyor, ağaçlar kesiliyor, işte iklim değişiyor ve gittikçe sıkışıyoruz. Sürekli artan da bir tüketim var. Hayvancılık veyahut da tarım için kullanılan yöntemler, salınan gazlar iklimi muazzam bir şekilde etkiliyor. İklim çok hızlı değişiyor ve en büyük nedenlerden biri de yediklerimiz. Acil bir şekilde yemek yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Bu kadar et tüketmek, bu kadar hayvansal proteini tüketmek mümkün değil, devam edemeyiz. Çözümü de var. Bir iki nesil geriye bakmak yeter. Günde kaç kere yediriyorsun bunları? Bütün gün dışarıda mı? Dışarıda. Bütün gün? Bütün gün. Sabah sağıyorsun, Sabah salıyorsun sonra. Salıyorum. Akşamca geliyorlar, bağlıyorum, gene sağıyorum. Kaç tane ineğin var şu an? Hep değişiyor ama şu an kaç tanem var? Şu an benim 33 hayvanım var, buğalarım var. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 16 yaşına gelin geldin. O zamandan beri yapıyor musun? Geldiğimden beri devam. 16 yaşından beri devam ediyor. Çoluğum çocuğum da ya, yetiştiler. Onlar devam edecek mi bu işe? Şimdi büyük çocuğa devrediyoruz. Beyle beraber çobanlık yapıyoruz, gidiyoruz, bekliyoruz ikimiz. Tabii çocuklar küçüktü, gidiyorduk. Küçük çocuğum Onları da vardı. alıyordun yanına. Alıyordum yanıma küçük çocuklarımı, gidiyordum, bekliyordum. Ne yapayım kendi Onlar da biliyor o zaman, demin kızım vardı değil mi orada? Aha. Onlar da yavaş yavaş başlıyor o zaman, alışıyor. Onlar da sağıyor, onlar da bakıyor, kürüyor, atıyor, bağlıyor hayvanları. Onlar da yapar. Kışın kuru et yapıyor, çocuklar seviyorlar. Ha, o boşnak eti gibi olan eti mi? Ha, ondan mı yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun onu? Kurutmayı kol böreği gibi Evet. yapıyoruz, tuzluyoruz bir kovanın içinde, temiz bir kovanın içinde. 3 gün kalıyor orada, pişiriyor Tuzla. tuzunu. Tabii tuz. Tavanlara çivi çakıyoruz. Orada altında da soba yanıyor, ateş yanıyor, duman olacak. Dumanlı bir yerimiz var öyle. Kaç gün sürüyor kurutman onu? Bir hafta. Bir hafta öyle evin içinde güzel, kurutuyorsun. Tabii evde değil, ayrı bir yerimiz var, kurutma Ha işte yerimiz soba, var. kurutma yeri. Tabii orada kurutuyoruz. Böyle tahtadan bir kulübe mi o içinde sobası olan? Tabii sobası var, dumanı var. Ha, güzelmiş. Dur, Kuru ben onu deneyeyim. fasulyelere katıyoruz işte. Ondan sonra istediğin sen bütün kış onu yiyorsun sen. Yani bütün gün işe git acıkmıyorsun. Evet yani. Yanına alıyorsun bıçakla kes ye. Kes. Ben senden biraz süt alayım mı? Allah. Yoğurt yapacağım. Allah. Tamam hadi gel. Şimdi şöyle bir şey var. Şehirli bir insan için bu hemen ilk böyle çok güzel, böyle bir ev, çok romantik, nefis gelen bir ev, tamam mı? Sonra ikinci günde kıvranmaya başlayacağını biliyorum. Çünkü mesela soba denen şey ne biliyor musun? Gece yakarsın, çok güzel. Ay çok güzel, sesine bayılıyorum. Odunun yanışı, kokusu, ışığı, ısısı, her şey çok güzel falan filan. Sonra uyursun, gece 3'te o söner. Öyle bir üşürsün ki. Onun karşılığı nedir biliyor musun? Gece 3'te kalkıp sobayı tekrar beslemen lazım. Gece 6'da tekrar kalkıp sobayı tekrar beslemen lazım. Ya senin bu verandan ne kadar güzel hakikaten ya. Tabii ki bak. Var ya ben burada bir ömür geçer ha. Huzurlu, mutlu. Bak dinle. 2 gün dayanırım. Sonra internete giremiyorum diyemem böyle.
Sen Norveç'te büyümedin mi? İsveç miydi? Ha, İsveç'te ama gelirdim işte yazları gelirdim babaanne. Biliyorsun. Misafir odası vardı. Hiç Hatta açılmayan. Misafir Sizde de derlerdi var büyüyle. mıydı? Evet açılmazdı. Hiç Babaanne de açılmaz. vardı. Yasak. Danteller, manteller, kristal bardaklar falan. Evinin böyle sıkışık köşesinde bütün hayatlarını orada geçirirlerdi. Bizim o misafir odasında elektrikli araba vardı, pilli araba. Ben onu oynayamazdım böyle. Ne demek pilli araba? Ya böyle oyuncak vardı. Oynanmazdı o böyle onunla. Yani kristal bardaklar, çanaklar ilgi çekmiyor da çocuk kuduruyor. Ben oraya girmek istiyorum, giremiyorum. Yani oyuncak Ceza araba gibi. ne alaka oyuncak Ya araba? böyle ama süslü büyüklere yönelik böyle maket Ha, gibi havalı bir şeydi. şeyler. Ha, ama ben böyle kuduruyorum, oraya girmem lazım. Yasak, Gidiyordundur giremiyorum. ama ya, gidiyordun Tabii tabii canım. canım. Tamam, 40 Gidiyordun. sene sonra Gitmez itiraf edeyim. misin? Giriyordum oraya, evet, gizli gizli oynuyordum. Onu ben bozdum. Penguen. Ha. Niye? İsim niye? Ha. Penguen ismi. Ya o nereden geldi biliyor musun? Dergiyi ilk kuracağımız zaman ismi ne olacak diye konuşurken şöyle bir şey oldu. Metin Üstündağ, Selçuk Erdem, Bahadır Baratan ve ben dördümüz kurduk Penguen'i. Selçuk'un böyle köşesinin üstüne bu penguen vardı. Bahadır dedi o sırada işte ve çocuklar diğerleri dedi. Ya bu olsa dedi. O böyle kendine Leonardo kanatları yapmış. Uçmak isteyen bir penguendi o vinyeti. Tam bu biziz olduk. Bir de kimseye ait olmayan güzel topraklarda bağımsız, kendi başına yaşayan, uçmak isteyen sevimli bir hayvandan bahsediyoruz. Bu olsun dedik gibi oldu. Çok değil mi? romantik ama. Ha. Tatlı. Yani karikatürün arkasındaki aklın da böyle tatlı tatlı geliyor ya orada. O iyi geldi. Ben bilmiyordum. Çünkü çok böyle yani güzel ve eğlenceli duygularla başladık, yaptık. Öyle de devam etti. İşte Bülbül Yenge'ye gittik. Konuştuğumuz zaman ben bakıyordum hayvana artık sırtım ağrıyor diyor. İşte bacağım uyuşuyor diyor. Belli bir yaşa gelmiş. Şu an doğal olarak kendi yoğurdunu yapıyor. Hatta biraz şaşkın bir ifadeyle. Yani niye alayım ki yoğurdunu? Burada ineğim var, sütüm çıkıyor ve yoğurdumu yapıyorum diyor. Ama diyor işte çocuklar uğraşmıyor. Nasıl olsa hazırı var diye. Bülbül Yenge'de yerel ırkla karışık bir ineği vardı. Halbuki yan tarlada tamamen dışarıdan gelen bir ırk vardı. O bir seçim. Bir tanesi belki 2 katı süt veriyor ama ölçmeye gidildiği zaman o sütte çoğu su. Ne tadı var ne ona göre proteini var içinde. O yüzden illa daha çok üretmek daha verimli diye bir şey yok. Çok güzelmiş burası. Abi kirası kaça buranın? Direkt. Yani sen bir tane kaşık vereyim. Bir şey Yersin söyleyeyim, değil mi? yoğurt yaptım demeyeceksin değil mi? Hazır aldım bunu herhalde. Yiyeyim mi? Yiyeyim Ye, mi? ye, Ben ye. yoğurt çok severim çünkü. Tamam ya abi bayılırım. o zaman. Biraz sonra daha yiyeceksin. Ayran aşı yapacağım sana. Hadi canım ben Tabii. valla bayılırım. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çok severim Hadi ve lan. niye sürekli yok diye. Her yerde yersin. Ne koyacağız içine? Siyaz buğdayı, nohut, mercimek, fasulye falan bol bol. Ben yerim. Ben içindekilerle ilgilenmiyorum. Totalini seviyorum. Onu böyle yutarım yani. Yemem. Bakayım geyik meyik geliyor mu buralara? Geyik gelmiyor. Domuz geliyor. Çakal geliyor. Başka? Şu kümesten işte galiba çakal diyorlar. Tavuk köydekiler. gidiyor. Evet tavukları yemiş. Yazık. 4'ünü yemişler. 2 tanesini pert edip bırakmışlar. Yapma ya. Öldürüp bırakmışlar. Bir şeyin yok değil mi? Ben yapamam. Ay, Nasıl yani? Hayvan şey mi? ha sen yaparsın diye düşündüm. Gideriz bir tane. Ben var ya ödüm patlar. Hiç becerebildiğim bir şey değil. Niye? Herhangi Ama ben yiyorsun. yerim ayrı. Yerim ayrı ama ben dokunamam. Burada bir şey orada böcek bile ezemem yani. Tamam. Bana mı yaptıracaktın hakikaten? Tabii. Cellat diye mi çağırdın beni buraya? Şu hayvanları bu kadar acı çektirerek seri üretip onları böyle yani işkence yapıyoruz. Yani 200 sene 300 sene sonra umarım o kadar gece kalmaz. Ne kadar korkunçmuşuz diyeceğimiz şeyler yapıyoruz ve bu beni gerçekten üzüyor. Bir yol bulamıyorum kendimce ama sadece işte biz sanatçı olarak, karikatürist olarak bunu çizerek, söyleyerek onlara yardım etmeye çalışıyorum. Biliyoruz hepimiz gittikçe daha az hayvan tüketeceğiz. Meslektaşlarım çok kızıyor bana bunu söylediğim zaman. Et yemeyin demiyorum veyahut da işte et lokantası olmasın demiyorum. Ben de et yiyorum. Bayıla bayıla. Ama ya artan bir nüfusta mümkün değil. Yani istesek de mümkün değil. O yüzden azaltacağız et tüketimimizi.
Et severim ama çok bayılmam. Mesela haftanın 3 günü balık yiyorsam bir gün et yiyorum bir şekilde. Sebze çok severim. Fahri Egeliyim yani, o yüzden olabilir. Otlar, sebzeler falan filan böyle. Bir ruhumda bir Egelilik, Giritlilik bir şey var yani. O ot sevgisi var bir şekilde. Nasıl azaltırım o tavuğu veyahut da o danayı, o kuzunun miktarını? Ben onu her gün yapalım demiyorum. Bir gün kocaman bir sofrada kuzuyu veyahut da dananın bütün bir parçasını yiyebiliriz. Bunun bir ayıbı yok ama onu o zaman dengeleyerek ilerlemekte sanki yarar var. Zaten özel günlerde yapılan işler ama günlük hayatımızda da sebzeyi veyahut da bitkisel gıdayı öne çıkararak eğer illa et tüketeceksek onu azaltarak yemekte yarar var sanki. Bir kere hayvanları çok seviyorum. Her türlüsünü. Bayılıyorum yani çok iyi bir hayvan severim, onu biliyorum. Çok meraklıyım. İlk tabii şeylerle başladı. Hani maalesef diyeceğim. Hayvanat bahçeleri, köylerdeki, çiftliklerdeki hayvanlar bilmem ne ve tabii ki belgeseller. Deli gibi bunları izliyorum. Kendi hikayelerimizi onların üzerinden anlatmayı çok seviyorum. Sonra büyüdükçe, tabii biraz daha böyle dünyaya bakmaya başladıkça o çizdiğim hayvanlar nerede diye onların peşinden gittim. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Avrupa'dan çok Afrika'ya gittim. Görmek istediğim bütün hayvanları, aslanlar, timsahlar falan filan. Onları gözlemledim, yaşadım, ettim falan filan. Güzel yani. Çok yazık, çok seviyoruz, çok tatlı hayvanlar ama o kadar da lezzetliler ki falan diye böyle. Korkunç bir şeyiz ya bir yandan bakınca. Ama tabii bunu bir profesyonel aşçıya söylemek garip geliyor. Yok tabii. değil. Vegan olur musun? Yok. Olamam canım, et seviyorum sonuçta ama çok yemem. Yani normalde mesela haftada bir falan yerim. Böyle bir hayvancılıktan bahsettiğimiz zaman insanın ilk akla gelen o böyle büyükbaş hayvancılığı. Kocaman danalar bir parçası tabii ama büyük üretim şart değil. Küçük baş hayvan da olabilir, tavuk da olabilir. Hepsi hayvancılığın aslında bir bütünü, bir parçası. Süt de bunun bir parçası, süt ürünleri de bunun bir parçası ve meralar da bunun çok çok önemli bir parçası. Endüstriyel üretim var veyahut da küçük üreticiler de var. Anadolu'da özellikle çok var küçük üretici ve nedense hep işte gelişmişliğin bir simgesi olarak belki o büyük fabrikaları veyahut da büyük hızlı, verimli üretimi hep alırız. Halbuki tersi. Aslında gelişmişliğin, yani gelişmiş bir ülkede genelde üretim küçülüyor. Daha özel olmaya başlıyor, küçük çiftçiler üretmeye başlıyor. Türkiye ise tam arada. Tam arada ne o. İyi bir fırsat var aslında. Her şey doğal yani burada, öyle mi? Öyle. Et de öyle. Tavuklar, işte bölgedeki tavuklar genelde, yani tabii ki şey de var. O klasik endüstriyel tavuk vesaire de var ama... Normalde serbest gezen tavuklar mı var? Az var ama var. Köye girdin mi görüyorsun 3-5 tane orada koşuşturuyor. Bu yakınlarda bir yerde iyi kıvırcık üreten bir yer var. Kuzu alacaksan. kıvırcık? Trakya Ha, kıvırcık kuzu mu? yani. Trakya kıvırcık, evet. Ben yemekten, sen çok anlıyorsun ya, ben hiç anlamıyorum. Evet, kıvırcık deyince bir Yani baktın. Kıvırcık değil, salata mı nedir? Kıvırcık maruldan bahsediyordu ya.
Ben olabilir miyim vegan bilmiyorum. Çok kolay değil, seviyorum çünkü. Gerçekten seviyorum. Lezzetli bir şey et. Yenmesi kolay bir şey. Yani et, patates dedik mi çok sofistik olmana gerek yok bunlardan zevk almak için. Geliştikçe, damağın daha sofistike olmaya başladıkça etten uzaklaşıp çok doğru bitkisel ürünlere doğru gidiyorsun. Kocaman bir tane damarları yoğun bir şekilde yağ olan bir eti ızgarada pişirdiğin zaman onun tadı herkes sever. Çünkü kolay bir tat. Bir zeytinyağlı sebzeyi aynı hale getirmek veyahut da aynı değeri vermek, bunu yapabilmek için biraz zannediyorum biraz daha fazla kilometre ihtiyacımız var. Yani biraz daha gelişmiş toplumlarda genelde daha çok vegana, vejetariyana doğru gidiyoruz. Evde yemek yemeyi seviyorum desem daha güzel cevap olur mu acaba? Çünkü Begüm eşim çok güzel yemek yapıyor. İnanılmaz, her klasik Türk erkeği kolaylığına kaçıyorum. Evet, bekarken yapıyorduk bir sürü yemek falan filan. Sonra eve daha güzel yemek yapan birisiyle yaşamaya başlayınca, daha güzel dedim yani sen birsen o 10 falan gibi, yani öyle bir farktan bahsediyoruz. Hemen ben uzadım işten. Çok fazla bulaşmamaya çalışıyorum. Yiyeceğim ben. Bak çok güzel, hakkını veririm. Eline, aklına sağlık. Harika olmuş bu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki bu tavuk, şimdi yeriz bunun tamamını, ya da yiyemedik, ne olacak bunlar? Şimdi biraz fazla gibi ya. Hani normal insan evladı için fazla yani bu yemek. Doğru. Şimdi bir kere ertesi gün hepsini yersin. Bunların hepsini kullanırsın. Bir daha fırına atarsın bütün bunları. Değerlendir. Ha, eğer fırına atamazsın bilmem başka bir yemeğin içine koyarsın. Yani bütün artıklardan bir şey yapabiliyorsun. Peki lokantada ne olacak? Lokanta... Bazen yiyemeyeceğin kadar yemek veriyor. Porsiyon büyük. Bütün lokantaların aslında porsiyonları neredeyse yarıya kadar indirebilecekleri kesin. Ama o zaman da aman burası da yemek vermiyor diye kızarlar. O zaman da buna geliyorsun. O hassas bir denge. Belki opsiyon verebilir. Ya ben işte tam mesela diyelim ki en basitinden hamburger, patates tava. Tamam, bambaşka bir konudan da alayım. İşte biz dükkanlardan bir tanesini onu yaptık. Dedik ki işte büyük hamburger ve küçük hamburger olsun. Seçin. Patates az pilav gibi. Az pilav. Yani o icat var ya bana biraz çorba ver, bana biraz pilav ver. Çok zekice. Yani evet. Acayip zekice ve biraz bu Anadolu'daki aman hiçbir şey çöpe gitmesin. Eskiden var olan bir hikayeydi. Nimet yani, çünkü öyle biliniyor. Öyle inanıyoruz. Bu çöpe gitmez. Bunlar çöpe gitmez. Bunlar gitmez. Tamam, bunu daha 3 gün boyunca yeriz. Hiçbir şey olmaz. O gider mi ya, onu ben şimdi yerim. Çok güzel olmuş. Hani diyordun çok yemeği. Şimdi ama çok güzel. Çok güzel. Bunların her biri başka bir yerde kullanılır. Gene ne kadar ihtiyacın var? Hakikaten bu kadar yemeğe, bir tane yarım tavuk yemeye ihtiyacın var mı? Yok, çoğu Kaç zaman gram? şöyle bir şey oluyor bak. Yemeği yiyorsun, yarısında aslında doyuyorsun. Yiyebileceğinden fazlasını yemek kötü bir şey bir yandan. Tabii. Hani her şey için kötü. o da bir şey. kötü. Mesela ben şeyde... Ama yapıyoruz gene. Ben de suçlardan biriyim belki de orada. Bir keresinde bölücü mü yapıyordum, bir şey yapıyordum. Ucunu kesmem gene. Yani bunların hepsi uçları duruyor. Bir müşteri masaya çağırmıştı. Meğersem o da aşçıymış. Ve sağlam aşağılamaya çalıştı. İşte bilmiyor musun klasik Fransız mutfağında bunların uçları kesilir, şöyle yapılır, hepsi aynı boy olur vesaire diye.
Oha, girdiği yere bak. Yani beğendim beğenmedim değil de detaya girdi. Şöyle bir duruldum ilk başta. Dur lan bir dakika acaba. Kötü adammış o. Ya böyle bir şey... Kötü adam tabii, direkt kötü adam. Böyle bir duruluyorsun ilk başta. Ulan acaba adam doğru mu diyor? Bir dakika acaba yanlış mı? Sonra şeyi sordum. Ya peki uçlarını sen ne yapıyorsun? Kesip atıyorum. Zaten başka bir şey sormama gerek yok. Sonra onu yiyeceğine çöpe atıyorsun. Ulan sana akıl kimde diye baktığın zaman. Ha. Hayvancılığın temeli. Şimdi bir tarla yapacaksın. O tarlada bir sürü ot mot bir şeyler yetiştireceksin. Yem yetiştiriyorsun. Endüstriyel hayvancılıktan bahsediyorum özellikle. Bu tarlada ot yetiştiriyorsun veya da yem yetiştiriyorsun. Bunun için su lazım, bunun için toprak lazım. Ondan sonra onu biçip işlemek için bir sürü enerji lazım. Ondan sonra tarlanın bu tarafındaki inekleri yedirmek için bunu kullanıyorsun. O inekler de dünya kadar su içiyor. Dünya kadar enerji ihtiyacı var. Kendileri zaten hayvan olarak da işte gaz salıyor. Bir de o hayvanı kestiğin zaman, o hayvanı naklettiğin zaman, o hayvanı yani sonuna kadar neresinden bakarsan bak zarar. Ya tavuk da öyle. Peki benim anlamadığım şey şu. Zaten yiyeceğiz diye bu zavallı hayvanları seri üretip zamanından önce böyle kutular içinde yaşamasını zorlayıp hiçbir yere kıpırdatmayıp hayvanı bu hale getirmişken bir de gidip onu mu suçluyorsun şimdi? Hayır, ben hayvanı suçlamıyorum. Ben seni ya da beni suçluyorum çok yediğimiz için. Biz karikatürlerden kullanıyoruz arada da öyle geyik vardı. Şefi görmek istiyorum, tebrik etmek istiyorum falan. Oluyor mu? Bir hamsi yapmıştık Mikla'da. Ve hamsiyle biraz oynuyoruz. Çok oynamıyoruz aslında. Yani çok basit. İşte bir ekmeğin üstüne koyup tereyağı, zeytinyağıyla pişiriyoruz. Çıtır çıtır bir şey oluyor. Bir Karadenizli bir hanım hamsiyi görünce lan hamsinin tabii direkt öyle. Tabii, aynen öyle. Aslanım benim. En azından doğru söylüyorsun. Eğlenmiştik, çok gülmüştük. Ya doğru söz değil mi? Şey İçinden sözlü. geldiğini söyledi. İçinden geldiğini söyledi. Aynen doğru söyledi. Yani içinden geldiği gibi söyledi. Çok komikmiş. En azından güzel anın oldu. Bir sürü oluyor. Biz de bir sürü hıyarlık yapıyorsun. Eninde sonunda başladığın zaman işe. Nedir senin yaptığın hıyarlık? Hatalar yapa gidiyorsun. Sürekli hata yapıyorsun. Bir tane vardı mesela bak. Bir ara böyle yemeği şekillendirme stresi vardı. Yani kontrol altına alalım yemeği gibi böyle bir derdimiz vardı. Ya bırak işte doğal dursun işte ne kasıyorsun. Bir ara işte her şeyi köşeli keselim, şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir derdimiz vardı. Ve pimaş borularını düşün. Onu böyle kesiyorduk ve kalıp olarak kullanıyorduk. Ciddi mi söylüyorsun? Koyuyorsun Yok işte. mu öyle kalıplar? Ya var da işte o zaman paramız yetmiyordu paslanmaz çelik kalıp alacak. Pimaş ucuz oluyordu, onu kesiyorduk. Zaten nasıl olsa su geçiyor içinden. Allah Allah. Koyuyorsun, içine işte malzemeyi koyuyorsun. Pimaşla da çok tabii. komikmiş. Şimdi günü yemeği yapmışız işte bir şey. Servis elemanı da anlatıyor müşteriye. Efendim bugün pimaşın içine koyduğumuz işte bilmem ne yaptığımız yemek diye anlattı. Ulan ne saçmaymış. Tabii müşteri Sponsor almış gibi. kaptıramadı müşteri. Ne diyorsun lan sen diye. Ulan çok komikmiş. Dalga geçiyor gibi ya. Dalga pimaşın geçiyor içine. gibi ya. Çok hıyarlık yaptık canım. Bitti. Yuh. Tabii ben konuştum sen sustun. Hayır ben açım. Ben yutarım yemeği. Ya 11 yaşında, 12 yaşında bir çocuk bugün yemek yapmayı biliyor olması lazım. 13, 14, 15, 16 yaşına geldiği zaman kendisine bakabiliyor olması lazım. İnsan, çocuklar evlendiriliyordu eskiden bu yaşta. Bunu bazı ülkelerde, ben çocukken öyleydi, ilkokulda bize yemek kitabı verirdi o. Ekmek öğretiyordu, sabah yumurtanı öğretiyordu, yumurta kırmayı, yumurta yapmayı öğretiyordu. Demek ki ateşle oynamayı da öğretiyordu. İlk ekmeğimi öyle yapmıştım ben. Bu işin zor olmadığını ve herkesin aslında bu yemeği, yani 6-7 yaşında bir çocuk bunu yapıyorsa, 8 yaşında bir çocuk bunu yapıyorsa, tek başına kendi evine çıkmış genç bir şehirli de yapabilmeli. Tamam, paket servis söylemek hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. Evet, ben de yapıyorum bazen ama ya bir korkma şu elini kirletmekten ve yemeğin içine girmekten.